Ne oluyor lan? Allah, acil durum uyarısı geldi. Allah. Oğlum. Ne yazıyor? Abi her şey tam da o uyarıyla başladı. Filipinler'de hiç tayfuna yakalandınız mı? Biz yakalandık. Siz olun, Filipinlere gelirseniz mutlaka tayfun sezonu olup olmadığından emin olun. Tayfundan alınan önlemler. Yani şu an herkes önlem alıyor burada. Durum hiç iyi değil. Güvenlikler tayfunu bekliyor abi. Biz şanslıydık ama hemen yanımızda Cebu halkı aynı şansı yakalayamadı. Odalarınızdan çıkmayın diyor. Var abi. Odalardan çıkmayın mı diyor? Çıkmayın diyor. Hadi ya. Oğlum biz nasıl bir girdabın içine düştük ya? Kalmeigi tayfunu 114 can aldı. Kayıplar hala var. Tam bitti derken bu kez Phuoc Vong vurdu. 10 canda Phuoc Vong tayfunu aldı. Peki biz neler yaşadık? Hepsi bu videoda. YouTube'a girin, arama yerine Tolga Öztürk Filipinler yazın. Yaşadığımız anları ve gerçek tayfun deneyimini görebilirsiniz. Efendim artık otelden çıkıyoruz. Kaldığımız yerden. Bugün başka yerlere gideceğiz. Otelde Alman turistler vardı. 2 tane böyle yaşlı amca vardı. Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'ye gelmişler falan. Onlara da şimdi bir hoşçakalın dedik. Dayılar uyandı valla. Avrupalılara bayılıyorum ya. Baksana gelmişler. Oturuyorlar şimdi. Kahve içerler. Muhabbet, sohbet. Kim var? Efendim Anda bölgesinden ayrılmadan önce size bir de biçini gösterelim dedik, plajını. Harbiden plajı güzelmiş buranın ha. Yani şöyle söyleyeyim. Hava biraz daha açık olmuş olsa daha net olacak ama buradan bile belli Bak su oluyor. tertemiz burada. Şimdi biz Baksana sezonda reis. olmadığımız için su istediğimiz gibi değildi. Aslında suyu temiz. Sadece böyle ufak ufak yapraklar oluyor. O da gelgitten dolayı alıp getiriyor. Vallahi tertemizmiş ya. Harbiden turkuaz deniz bulduk ha. Mikrofon yok mu bunda? Denize gidiyor. Var. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Nereye gidiyorsun? O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun? Sordun gerçi ama. Beynini yaktım onu. Lan sakın atlama bak, mikrofon var. Biliyorum, telefon da var abi, ona bakarsan. Boş ver telefonu. Boş verme. Çok iyiymiş ya Yıllar plajı. sonra iPhone olmuş abi. Ne yapsak Anda'da mı kalsaydık? Ya yok ya, gidelim. Çok güzel arkadaşlar, girsenize. Harbiden suyu çok güzel ya. Efendim plajları 10 numara. Yani Filipinlere gelip de buraları beğenmemek çok zor. Denize mi bakarsın, ormana mı bakarsın? Baksana şuraya. Gerçekten ya. Saatlerce oturabilirim burada ya. Cennet abi. Ve çok ucuz ülke. Paradise. Anlıyorum ha. Oturalım kahve içelim burada. Baksana meyve tabağı söylemişler galiba. Efendim fiyatlar da ucuz burada. Yani şöyle söyleyeyim. Kaldığımız otelde mesela yemek yedik, meyve tabağı geldi, takıldık ettik öyle. Çok kişi başı 300 lira, 350 lira anca ödemişizdir. Sadece yemek zaten oturtması lazımdı ama bayağı uygundu. Abla ne yiyor la sabah sabah? Yemek var la. Karpuz var. Meyve, pilav yiyor. Nereye oturalım? Lan ne güzel de masayı oraya koymuş. Biz de koyamayız mı oraya? Tamam da aga, burada ne var ki? Oturuyoruz da. Kardeşim bir kahve içersin ya. Şu manzaraya bak ya. Gittiğimizde hani Bohol şeyde, bu Panglo'da hava çok iyidir. Buraya böyledir dedim ama Cebu Arkaya- Mebu alaya gitmiş abi. Efendim yolculuğumuza devam ediyoruz. Gezilecek yerleri geziyorduk. Taysiyer Maymun'una gidecektik, birkaç yere gidecektik. Her şey 10 numaraydı. Hatta yüzen bir gemiye gidecektik. Restoran falan vardı. Her şey planlandı. Sabah erkenden çıktık ama başımıza gelmeyen kalmadı. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Bu arada arkadaşlar çantadan gözükmüyor. Biz buradayız. En son 2014 ve 2019 yıllarında Filipinler'de gerçekleşen Kalmegi tayfunu. Kalmegi tayfunu bugün gelmiş. Yani yerel adıyla Tino. Evet. Bugün gelmiş. Akşam saat 5 gibi burada olacakmış. Feribotlar, işte uçaklar, ne bileyim herkes evine geçiyor. Otele kapanıyor falan filan. Ortalık çok kötü. Ne oluyor lan? Allah, acil durum uyarısı geldi. Vallahi acil durum uyarısı. Telefona acil durum uyarısı geldi. Allah. Oğlum. Ne yazıyor? Abi O bölgeleri, o Bohol'da da var ya. Bohol'da da var yer. biz de varız içinde. Var vallahi Adalar var. geldi. Ada isimlerinde biz de varız. Samar, Leyte, Southern Leyte, Camotes, Varız. İsat, Bohol, Malakas. Beyler bir şey söyleyeyim mi? İlk Çok ilginç. Öyle video anında geldi bu arada. Ben tam size tayfunu gösterecektim. Şu anda gerilmeye başladım. Bu ana kadar hiçbir şey yoktu ya. Sakindim ama. Uyarıyorlar işte. Bakın biz buradayız. Şöyle telefondan göstereyim size. Biz buradayız. Mavi olan benim ve başlangıç yerine çok çok yakınız. En şiddetli halini biz yaşayacağız burada. Ortalama 100 km hıza kadar çıkabiliyormuş bu tayfun ama belki bilmiyorum. Belki 120 olur, 150 olur. Belli değil abi. Sonuçta tayfun bir yani, ne diyeyim. Hani 150 olduğu zaman da niye 150 olduğunu demezler. Tayfunun da yüksekliği bu arada abi 5 ile 7 metre arasında bekliyoruz. Ne bekliyoruz bakalım, göreceğiz. Bakalım yaşayacağız. Valla bunu da yaşamadık demeyiz ama Evet. sağa çıkabilirsin. Yani durum, Ağzından yer alsın reis. durum böyle alakası yok kötü. abi. Sabah yola çıkarken ne planlar yaptık? Taysiyer maymunları falan filan. Biz de nerede öğrendik? Şurada. Biz yüzen restoranta gittik. Bir kayık var. Daha doğrusu gemi var. Biniyorsun.
Sınırsız menü. Adam seni böyle bir nehirde siz gezdiriyorlar. Hem de yemek yiyorsun. Filipinler dansları çalıyor falan filan. Dedim katılalım ya. Yüzen bir restoranta gidelim. Oraya gittik, dedi siz ne yapıyorsunuz burada? Dedik işte böyle buraya geldik. Ya dedi Tayfun geliyor, siz gidin. Ne Tayfun'u falan dedim ben hatta. Anlattı bana işte durumu. Dedi ki her şey iptal dedi. Siz ne zaman gideceksiniz? Biz dedim işte yarın başka bir adaya geçeceğiz. Her şey iptal dedi. Otelinize gidin dedi. Biz de şimdi artık otele doğru dönüyoruz. Durum bu efendim. Oldukça bizim için de ilginç bir durum. Burada kimse Tayfun görmedi. Vallahi inanılmaz bir tecrübe yaşayacağız. Hani iyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim bilmiyorum ama Allah yardımcımız olsun ya. Vallahi şöyle beklenen de aşağı yukarı 5'te falan bekleniyor. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir şey inşallah. Az hasarla mı diyeyim, hasarsız bu durumu atlatırız değil mi reis? İnşallah can kaybı olmadan İnşallah can kaybı herkes olmaz ya. rahat bir şekilde atlatır bunu diyelim. Aynen öyle, kesinlikle. Devam. Bir de Tolga bir şey diyeceğim sana. Bir günlük tuttuk oteli yarın gideceğiz diye ama şimdi millet patır patır yer tutmasın. Vallahi Önden bir o da tek geldi uzatsak benim mı? aklıma. Bütün ada şimdi ama zaten adada herkesin bir evi barkı vardır Ev ha. vardır da Ama ne- check out yapacak adamlar ne Aynen. yaptı bilmiyorum. İşte o yüzden uzatsak mı hemen baksak Biz mı? otele gidelim. Çünkü Önce şeye telefon da gidelim. çekmeyecek büyük ihtimal ilerleyen Sürekli zamanda. acil durum veriyor ha. Yani bu saatten sonra plan program yok, tamamen spontane. Aynen Evet. öyle. Bu açıklama yaşayacağız. Yani- 10 Hayatta dakika kal, sonra ne hayatta kal olacağı yeter belli. abi. Bak Evet. şuralara bakın, bakın Tolga abi. Hani belli yani, o geliyor, az kaldı ya. Yani kamerayı çıkaramıyorum dışarı. Çok sert bir yağmur yağıyor ama iyi Yok, değil işte. yani. Neyi? O küçük tekneler vardı 2-3 tane. Batmış mı lan? Deniz çekilmiş. Oturmuş yere. Tamam, hadi hayırlı işler. Deniz çekildi şimdi sert bir şekilde geri geliyor. Bak şimdi neler oluyor, seyredin abi. Bak şimdi neler oluyor. Allah Allah. Ulan Tayfun'a yakalandık ya. Ya kaç yılda bir olan Tayfun nasıl benim Bize denk gelebilir geldiğim ya. zamana denk gelebilir ya. Efendim şimdi feribot şirketine geldik. Biz bu feribotla başka bir adaya geçecektik ama şimdi soracağız bakalım ya diyeceğiz bu Tayfun ne iş, ne zaman gider, Ne zaman başlar, ne zaman biter, nasıl İptal mi olacak? harbiden, var mı böyle bir olay ki? Dur Bakalım bakalım. şimdi onu soracağız. Burada feribotların hepsi yazıyor. Gel. Girelim bakalım Yiğitcan Öztürk. Dur bakalım. Allah içerisi. Oğlum, herkes içerisi- isyan. Oğlum mağdurlar var içeride. Mağdurlar var. Oğlum herkes mağdur ya. Eyvah. Ne yapacağız? Soracağız da. Şu dayıları sorsana. Bunlar niye mutlu oğlum? Tayfun bize mi geliyor? Oğlum adamlar alışmış. Bu adamlar her gün Tayfun görüyor. Yarınki şeyi sorayım. Ulan şunlara gitsek ki, şunlara sorayım ya. Şimdi soracaklar bakalım durum ne olacak? Çok kötü oldu bu ya. Yani beklemediğimiz bir olay. Adanın otelini, her şeyini ödedim. Otelin parası verildi. Her şey hazır. Planlar yapıldı. Bakalım ne olacak? İptalmiş. İptal mi? zaten ha, iptal. Hadi ya. Ne zaman olacak peki? How many times? Maybe today and tomorrow. Belki çok. Hopefully. Only 2 days. Bu iş. O zaman ne Oğlum yapacağız? burada bir sürü mağdur var. Binlerce mağdur var. Mağdurlar isyan ediyor. Mağdurlar yeter artık diyor. Gitmek istiyoruz diyorlar ama maalesef götürmüyorlar. Efendim en az 2 gün iptal. Beyler en az 2 gün iptal ben size söyleyeyim. Cancel trip istiyor. Ne diyor? Yarınki de iptal diyor arkadaşlar. Dur, şu Her yeri şeyi- yazmışlar biz de soruyoruz diyoruz ki iptal mi? Her yere yazmışlar ha. Harbi. Allah belanızı vermesin ya. Buraya yazmış, buraya yazmış, Biz de gidiyoruz buraya soruyoruz. yazmış diyoruz ki iptal mi? Ya abi hayatımızda Tayfun heyecanı mı yaşadık abi, girdik direkt sorduk. Bir şey diyeceğim. Ha, buraya yazmış, her yer yazmış. Her yer, her Bir yer. dakika ben çevireyim. Arkadaşlar bunu günlük soracağız. Günlük soracağız yani. Çevireyim, soruyorum. Efendim şimdi bugün kesin iptal, yarın da iptal olabilir diyorlar ama kesin konuşamıyorlar. O yüzden diyor kardeşim diyor bugünlük diyor hepsi iptal diyor. Yarına diyor yarın bakacağız. Adamlar böyle söylüyor. Gün gün yaşıyorlar anlık olayı. karar verecekler. Durum bu şu anda. Arabaya biniyoruz bakalım. Şimdi otele gideceğiz. Efendim şimdi otele geldik. Bir otele yerleştik. Geçen de bu otelde kalmıştık zaten. Yine aynı otele geri geldik. Otele geldik. Otelde hiç elektrik yok. Yani tamamen kapkaranlık her yer otelde. Elektrik yok. Şimdi araç kiralamıştık biliyorsunuz. Dedik gidelim aracı teslim edelim. Bugün son gün. Normalde akşam 7'de gibi. Saat şu anda öğlen 1. Biz gidiyoruz arabayı teslim etmeye çünkü Tayfun geliyor diyorlar. Sonra dışarıya çıkamayabiliriz belki. Şu anda resepsiyonda kapkaranlık. Elektrik yok. Her yer simsiyah. Bakalım ne olacak ya. Saate gelir diyor abi elektrik. Hadi bakalım inşallah. Şimdi gidiyoruz bakalım arabayı teslim edelim. Efendim arabayı teslim ediyoruz artık. Ne oluyor ya? Bitirdik. Herhangi bir... Yes. Dur bizi bıraksınlar mı Joe? Ha, only seat. Only seat. Only. Yes. Oh, okay. Thank you very much. Thank you, bye bye. Abi bizi dediler ki buraya kadar geldiniz yağmurda bırakmayalım. Hadi gelin sizi bırakalım. Bizi bırakıyorlar arkadaşlar. Gidiyoruz. Hello. Hello. Efendim şimdi şöyle şehir merkezine geldik.
Şimdi biz otele geçtik bir. Otelde bayağı bir dinlendik. Hem de Tayfun dediler. Bekle. Thank you. Bekledik biz de otelde bayağı bir. Ha Tayfun gelecek. Hadi elimde bu arada şey yapıyorum. Çatı yapıyorum. Yağmur yağıyor. Ha Tayfun gelecek Ha gelemedi. Tayfun gelecek dediler. Tayfun gelmedi. Biz dedik ki dışarı çıkalım bakalım. Hani durumun ciddiyetine bakalım. Hem de haberleri izliyoruz. Haberlere göre 2-3 saate gelmesi bekleniyor. Herkes Tayfun'u bekliyor. Hatta az önce şey dediler. Restoranlar kapatıldı dediler. Hatta ona da bir bakacağım bir. Tayfun'dan dolayı kapatmış o da. Hatta cama da yazmışlar. Şöyle saat 8'de yani 10 dakika sonra saat 8 oluyor. Ve kapanıyor. Onu da göstermek istedim size. Tayfun'dan dolayı restoranları kapatıyorlar. Herkes yavaş yavaş koşuyor. Dışarıda insan yok ha. Abi olay ciddi. Belli yani o. Vallahi dışarıda insan kalmamış. Buralar var ya gümbür gümbür. Biz daha önce hiç karşılaşmadığımız için bize birazcık şey geliyor böyle. Basit mi diyeyim artık, Evet. başka bir şey mi diyeyim, Ciddiye nasıl almıyoruz. yorumlarsın? Tam ciddiye almıyoruz gibi geliyor ama burası için, bilenler için bayağı bir ciddi yani bu durum. Yani ben de şöyle söyleyeyim abi. Videolara baktım, Tayfun videolarına. Dediği gibi Onur abinin de ciddi gelmiyor ama bir anda geldi mi korkutucu olabilir. İnşallah o kadar büyük düzeyde bir şey olmaz. Plaja doğru geldik. Burası buranın en hareketli yeri. Elimle bu arada kameranın üstünü kapattım. Normalde burada müzikler çalıyor, insanlar takılıyor falan. Her yer kapkaranlık abi. Her yer. Deniz burada. Acaba deniz buraya kadar geliyor muydu hatırlamıyorum ama bakacağız. Şu anda yağmurun altında yürüyoruz. Yağmak başladı. İleride masalar kuruluyordu zaten. Eğer ki çok yakınsa deniz belli ki gelmiş yani. Evet biraz daha dedik ki o dükkanlar nasıl önlem almış. Bakar mısınız? Hepsi. Burası hatta otel abi. Otel burası. Evet, Otel. çok çılgın önlem almış. Burayı kesin çekmişizdir biz bir ikili görünce. Yani bilmiyorum ben önceki videolarda burayı çektim mi? Efendim şöyle göstereyim size. Tayfun'dan alınan önlemler. Yani şu an herkes önlem alıyor burada. Durum hiç iyi değil. Güvenlikler Tayfun'u bekliyor abi. Abi şu an her gece, yani bu gece herkesin telakkuzda işte. Evet. Gece 12 ile 2 arası buraya vurması bekleniyor. Ama 3-4 saat sonra iyice burada etkisini arttırır bu. En sert hali herhalde gece 2'yi bulur. Sabaha karşı biraz daha En diler mi pahalı acaba otel da? diyorduk ha. Hatırlıyor musun? Buradan geçiyorduk ya. Burası, Lan evet. diyordum geceliği kaç para buranın? Bak şimdi kimse kalmak istemez burada. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir gece ne hale geldi? Evet masalar vardı burada. Hepsini kaldırmışlar. Efendim şimdi biz yürüyorduk, dolaşıyorduk. Hani artık Tayfun gelmeden son turlarımızı atalım hem de etrafa bakalım ama şu an bir yağmura tutulduk. Rüzgar arttı. Şöyle bir tentenin altına sığındım hemen. Yani şu tuktuku abinin eviydi. Kapısını çaldık hani bizi götürür müsün diye. Öyle götürüyor. Şimdi oraya koşacağız. Tolga koş. Aynen öyle valla. Koş. Geç. Wow. Çözdü de direkt. 100 pesoya Allah aşkına. Cezaevi arabası mı tutun oğlum bize? Hallettik böyle. Valla bu Tayfun ortamında bu aga. Şu an ne olduğu hiç önemli değil. Her şeyle giderim abi. Her şeyle aga. Oğlum. Allah. Geliyor aga. Tayfun geliyor. Vallahi bu abiden Allah razı olsun. Bizi burada bırakmadık ve Aynen öyle. adam götürmez abi. Durmaz abi. Bir anda bastırdı. Dedi ki hani Tayfun'u hissedersek dedim kaçarız. Ama öyle olmadı. Yürüyorduk. Bir anda bastırdı. Ve haritadan bakıyorum artık gelmek üzere. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Teğet geçmeyecek galiba. Haberleri takip ediyoruz biz de. Teğet geçmeyecek bizi. Dayı Abi, biraz yavaş tamam. girip devrileceğiz vallahi. Slow. Tayfun'dan önce bu devirecek bizi. You crazy bastı. Dayı seni Tayfun mu gönderdi? Bu ne ya? Sen Tayfun adamısın lan bu suikastçı. Yavaş. Komplo kuruyor bize. Yes. Okay. Here. Aga al şunu. Dur bir dakika. Aç kapıyı Veysel Efendi. Açacağım dur. Direkt koşun arkadaşlar tamam mı? Yok. Yok biz ağır ağır yürüyeceğim ben. emekleyeceğiz biz kanka. Aç. Nereden açılıyor? Aç şunu perdeyi aç. Adam korkuyor Tayfun'dan abi. Thank you. Thank you so much bro. Okay, take care. Otele geldik. Beyler çok ucuz yırttık ha ben size söyleyeyim. Vallahi direkten döndük. Yani biraz daha eğer araç bulamasaydık harbi kimse sokağa çıkmayacaktı. Ne oldu? Tayfun nerede mi? Ablam da Ben söylüyor. baktım haritadan benim tahminlerime göre söylüyorum. 3 saate Tayfun'un içindeyiz. İçindeyiz direkt. Tabii. Dönüyoruz böyle. Ben Otelle sana beraber. Küt. Direkt havadayız. Burada şeye bakıyor ha, listeye bakıyor, Tayfun listesi. Morning. Yeah, but 6'da. starting tonight, Efendim sabaha karşı gelecekmiş. Yani 2 gibi gelir. Tahminlerimiz doğru. Odalarınızdan çıkmayın diyor. Var abi. Odalardan çıkmayın mı diyor? Çıkmayın diyor. Hadi ya. Oğlum biz nasıl bir girdabın içine düştük ya. Vallahi ya. Hayatımızda Tayfun mu gördük? İlk defa yaşayacağız ve çok heyecanlıyım. Direkt bizim odayı sizi çıkartın. Kardeş biz ne ölek mi biz?
Hayır sanki parayla veriyorlar. Ücretsiz biz niye almıyoruz ya? Gene fakirlik ruhumuz tuttu. Ben Ya sizin 3 kişi gidilir mi? Dur ben oğlum. sizin Geri için gel kendimi ya, feda geri gel. ediyorum. Lan geri gel. Gel dur. Ben de alayım ya. Bir tane de... Efendim şu an öyle şemsiyenin altında ilerliyorum. Yağmur şiddetini çok ciddi arttırdı. Aga odaya geçeceğiz. Artık bundan sonrası Allah kerim diyeceğiz. Ya istiklal ya ölüm. Havuza da ne güzel girdiler ha. Havuza da var ya şu an tayfun gelmeden ne girilir ha. Çok güzel gözüküyor ama. Yasak mı şu an? Saat kaç? Abi şöyle yasak değil onda kapanıyor. Yok be. Yaprak düşer ne var abi ya. Doğa. Sorsana be kanka. Havuza şu an girebiliyor musun? Onda kapanıyor. Saat kaç şu an? Onur abi saat kaç şu an? Bir saniye hemen bakıyorum. Türkiye saatiyle mi burası mı? Babacım şu anki. 9:25. Tamam olmuyor. Havuza girelim diyecektim de olmuyor. Bize giriş katı verdiler. Dedim ki neden hani yukarı vermiyorsunuz? Hani tayfunda bir baskın olabilir mi? Havuzdan çünkü havuz dibimizde. Sözde yukarıda çatı daha tehlikeli dediler. Çatı uçabilir bile dediler yani. O yüzden bizi alta aldılar otelde. Aç bakalım Veysel Efendi. Beyler powerbank'ı falan şarj edeyim ben hemen. Çünkü elektrik giderse bize çok lazım olacak. Benimki full ya. 20.000 watt getirdim oğlum. Akü getirdim ben. Maşallah. Ha, iyi yaptın, seninki full değil mi? Full benimki. Ama gene bir bakacağım. Şöyle penceremiz açıldığı zaman tayfunu buradan artık izleriz. Şu anda güzelce yağıyor. Çok bir şey yok ama mesela çok sıcak da hava. Hiç sıcaklık yok. Sıcaklık oldukça düştü. Bakalım bekliyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız. Efendim şimdi şöyle bizim odayı su bastı. Efendim şöyle. Tolga giriyor ha. Evet su geldi vallahi bizim odaya. Giriyor. Bak tepeden damlıyor. Şapır şapır damlıyor. Bak. Şuradan geliyor. Bak heh. Birazdan zaten havuz dolup içine girerse de şaşırmam. Yer resepsiyona gidelim halledelim. Gidelim şunu. hadi gel halledelim. Tayfun'un son durumu. Nerede abi? Siyargo Adası'nı kapsıyor aşağı yukarı. O bir saat önce de öyle. Bak bu güncel 11 hal dakika mi? önce diyor güncel. Allah Allah, ben geçen de baktım burada da iyiydi ya. Geliyor o zaman. Geliyor acı buradan alacak bizi ama. İyice yaklaş bakayım ya. Ama bak. Oğlum çok alıyor lan. Alıyor tabii, o yaklaştıkça büyüyecek bu Bak yuvarlak. bak. Ama anda Allah kolaylık versin andakilere. Biz adanın en ucundaydık. Yani biz Şuradaydık. sabah Sabah evet tam şuradaydık. buradaydık. Burası daha sert olacak diyorlar. Sabah buradaydık şimdi. Biz şuraya geldik. En ucuna geldik. Gelebileceğimiz en güvenli yeri şu anda burası. Pangla uçtan uça. Daha da çıkamıyoruz zaten. Ama abi sanki bak bu buradan Cebu'yu da bayağı kapsayacak. Hatta Boracay'a falan da böyle gidiyor. Valla sert gidiyor ama işte etkisi azalabilir oraya kadar, ama bizde biraz sert vuracak. Bakalım göreceğiz. Şimdi efendim saat burada 3.30 oldu. Artık şöyle bakıyoruz. Tayfun nerede diye. Tayfun benim olduğum Bohol Adası'na girdi. Biz şu Bohol Adası'ndayız. Ama biz şu Anda'daydık. Anda denilen yerdeydik sabah. Buradan çıktık. Buraya en dibine geldik. Gelebileceğimiz en uzak nokta bu. Teğet geçmesini bekliyoruz. Şu anda da geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Şu anda durum bu. Peki dışarıda nasıl derseniz de. Öncelikle kaldığımız oteli su bastı. Yani odayı değiştirdiler ama bilmiyorum sular gözüküyor mu? Buralardan su geldi. Şuradan akıyor. Engelleyemiyoruz onu. Yani teğet geçiyoruz galiba. Çok böyle bir şey yok. Belki bir saat daha sonra daha sert de olabilir ama pek bir şey görünmüyor ama burada bayağı bir her şey sallanıyor. Saat geç oldu, artık yatacağım. Artık sabaha bakacağım. Son durum ne? Bizim tüm planlarımızı bozdu ya. Artık yatacağız. Sabaha göreceğiz bakalım Tayfun'un boyutunu. Sabah artık görüşürüz efendim. Evet. Çok şükür biz kıl payı kurtulduk. Hayattayız. Ama hemen yanımızdaki Cebu Adası için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Kalmeygi Tayfun 114 can aldı. Kayıplar hala bulunamadı. Yetmedi. Aradan 2 gün geçti. Yaralar daha sarılmamıştı ki bu kez Fung Fong Tayfun'u vurdu. 10 can da öyle gitti. Biz cahil cesaretiyle Tayfun beklerken Cebu'nun yıllardır Tayfun tecrübesi olan halkı bile bu felakette hayatını kaybetti. Olan yine gariban oldu. Tayfun özellikle gecekondu bölgelerini yerle bir etti. Bohol Adası'nı teğet geçmesi yaşadığımız tüm şanssızlığın içinde belki de en büyük şansımızdı.
2 gün arayla 2 tayfun yaşadık ve her saniyesi hafızamıza kazındı. Cebu Adası'nda hayatını kaybedenlere de inandıkları dinde en iyisini diliyorum. Siz olun, Filipinlere gelirseniz tayfun sezonu olmadığından lütfen emin olun. Evet, sabah ettik. Şu ana kadar çok böyle ciddi bir sorun yaşadığımız olmadı bizim. Şehir merkezinde durum ne bilmiyorum ama şimdi bir telefonuma bildirim daha geldi. Şöyle bir bildirim geldi bana az önce. Dedim ki bu nedir ya, bunu bir ChatGPT'ye sorayım dedim. Bu bildirim Filipinlerin Ulusal Afet Uyarı Sistemi tarafından gönderilen kırmızı yağış uyarısı mesajıdır diyor. Kapsadığı bölgelerde biz de varız. Çok şiddetli yağmur yağması, sel, toprak kayması, heyelan riski vesaire vesaire diyor. Yapmanız gereken de diyor, yüksek bir yerde kalın, kapalı bir yerde kalın vesaire vesaire. Sahile mahallede bulaşmayın diyor. Kırmızı yağış uyarısı verdi. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Tayfundan çok etkilenmedik bizim olduğumuz yer. Efendim çok güzel bir otele geldik. Otelde kalıyoruz ama tüm gün kımıldayamadık. Yani öyle sağanak bir yağış vardı ki mümkün değildi sokağa çıkmamız. Yani öyle bir yıkıcı bir tayfun gelmedi ama maalesef Cebu bize çok yakın, bu arada haritada da gösteriyorum şu anda. Bizim olduğumuz yerden Cebu hemen karşı kıyımız, hemen çok yakın. Hatta bizden sekti oraya gitti diyebilirim. Bizi direkt şöyle sınırdan, yani haritada zaten belliydi. Sınırdan direkt teğet geçti. Tam Evet, çizginin üstündeydik. teğet- Yani. İçeride olsak yaşayacaktık. Evet, teğet geçti bizi. Cebu'ya gitti. Cebu'nun hali çok kötü. Cebu'da ölenler var, boğulanlar var, milletin malı, mülkü, canı hepsi gitmiş ya. Çok ağır bir hasar var. Hatta ekranda Cebu'da yaşananlara dahil videolar da bırakıyorum. Otelden çıktığımızda şey yapamadık. Taksi çağırdık, taksi gelmedi. Tuk gelmedi. Biz de yeni tuttuğumuz otele söyledik. Onlar bize tuk ayarlayıp gönderdi. Yoksa gene çıkamıyorduk yani otelden. Evet. Vardı. Şu anda mesela taksi çağırıyorum. Şehir merkezine gidip bir bakayım diyorum ama daha bulamadık taksi. Bakalım, çıkmaya çalışacağım. Efendim şimdi merkeze geldik. Dedik Tayfun'un geleceği yok. Gidelim bir yemek yiyelim. Şöyle bilmiyorum rüzgar ne kadar sert geliyor. Bakın şu anda mikrofona rüzgarlık taktım. Şu an rüzgarlığı çıkardım. Şimdi tekrar takıyorum. Biz bence atlattık gibime geliyor. Yırttık galiba. Bu akşam da dediler hani gelebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Önlemler yine alındı. Ama atlattığımızı düşünüyorum. Buradan artık Cebu halkına geçmiş olsun diyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Cebu maalesef çok kötü halde ya. Bu otel hala kapalı, gördüğün gibi, hani açmamışlar. Ne pahalıydı değil mi? Vallahi ne pahalıydı ya. Ama üst katlarında kalıyorlar yine. Kalanlar Aşağıdan- da otelin girişi falan kapatmışlar. Evet. Zaten çok işte otelden ayrıldı. Çok güzel bir rüzgar var ya. Üşütmüyor ama. Çok sağlam Evet. rüzgar var ama üşütmüyor. Çok böyle tatlı esiyor. O sahil ne hale gelmiş ya. Yani harbiden ne hale gelmiş burası. Burada bu kadar pislik yoktu. Tamamen taşlar, maçlar. Oldukça kötü hale gelmiş sahil. Rüzgarın şiddeti şu anda 31 kilometre saatteki hızı. Ani rüzgarlar oluşabiliyormuş. 42 kilometre hıza kadar çıkabiliyormuş. Hava durumundan baktım, şimdi yazıyor burada. Cebu'da bu rakam 150'ye kadar çıkmış. Durumu sen anla yani. Oraya çok sağlam vurdu Biz ya. 30'da böyleyiz. 150'yi sen düşün kanka. Biz Anda'dan çıkış yapmasaydık şayet sonuna kadar hissedecektik yani bunu. Evet kesinlikle. Aa bu yıkılmamış mı ya? Nasıl yıkılmamış lan? Ulan bu şeymiş lan. Tamamen Taş. yapma lan. İyi yemişler lan hepimizi. Kumdan yaptık diyorlardı. Oğlum biz burada oturmuştuk lan seninle. Vay vay vay. Bak bunu nasıl saklamışlar. Abi bu tamamen yemişler bizi. Taş gibi oğlum o. Böyle zamanlarda ölüm riski en çok da Hindistan cevizlerinden oluyor efendim. Ağaçtan kafanıza Hindistan cevizi düşüp ölebilirsiniz. O yüzden özellikle uyarıyorlar. Bakın Hindistan cevizi olan ağaçların altından geçmeyin diyorlar. Kafanıza düşebilir. Şu anda burada etkisi de iyice arttırdı. Burada daha da etki artıyor lan. Oğlum sahilin dibine kadar indik yani. Biraz daha gidelim, tamamen açık bir alan zaten. Evet. Oo. Oo bak nasıl vuruyor arkadan. Çok felaket esiyor. Şurada hoplayayım mı lan, beni ileri atacak mı? Vallahi atar. Bir ay sonra gelseydik daha iyi olabilirdi her şey. Siz gelirseniz
sezon olup olmadığına iyi bakın. Çünkü bizim gideceğimiz adalar vardı ve o adaların çoğunu iptal etmek zorunda kaldım. Bir sürü plan yaptık. Hiçbirine gidemedik neredeyse. Yani gitmek istediğimiz çok yer vardı. Son 2 günde en az bir 4-5 tane yer gezecektik. Maalesef hava şartlarından dolayı gidemedik yani. Gittiğimiz yerler de kapalı. Hemen gidin dediler zaten. O yüzden kesinlikle lütfen sezonda gelmeye çalışın. Tatiliniz zehir olmasın. Kolay değil. Sen kalkıp ta Türkiye'den buraya kadar geliyorsun. Dünyanın masrafını, dünyanın yolunu yapıyorsun. Sonra böyle bitmesin. Efendim tekrardan selamlar. Biz Manila'ya geldik. Bohol'dan ayrıldık. Bohol'da birçok planımız da Tayfun yüzünden maalesef iptal oldu. Ve en sonunda Bohol'dan da ayrıldık. Bizim başımıza bir şey gelmedi gördüğünüz gibi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Ama Tayfun'dan Cebu Adası mahvoldu, helak oldu diyebilirim. Ölü sayısı 150'yi geçti. İnsanların evi, barkı, her şeyi yıktı, gitti, arabaları gitti. Bayağı bir hasar verdi ama biz resmen teğet geçtik. Yani belki de şu an bu videoyu çekiyoruz ama işin böyle ciddiyetini kavrayamıyoruz belki ama büyük bir badire atlattık bence. Eğer Tayfun, o Cebu'daki Tayfun yani o hale getiren Tayfun Bohol'a gelseydi biz belki de yoktuk arkadaşlar. Bu arada hatırlıyorsanız konuşuyorduk. Bohol'a mı gidelim, Cebu'ya mı gidelim? Onda da arada kaldık. Yani iyi ki de Bohol'u seçmişiz. Cebu'ya gitseydik belki biz de büyük tehlike yaşayabilirdik. Evet kesinlikle. Ya daha önce görmedik ki Tayfun diye. Yani Tayfun nedir, nasıldır? Hani canlı göz şahit olmadığı için bize hep şaka geldi yani. Böyle hiç ciddi değildik yani. Olayın ciddiyetinde değildik. Hatta akşam çıktık gittik sahile baktık ne var ne yok diye yani. Oranın vatandaşı gördüğü gibi hiçbiri çıkmamış. Evde yatıyordu yani. Efendim videomuzun sonuna geldik. Videoyu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şu sivrisinek gözlüklerimi de çıkarayım. Kendinize iyi bakın. Ben de çıkarttım. Çıkaralım. Hepimiz çıkardık. Hepsini çıkarttık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşça Kendinize kalın. iyi bakın. Görüşmek üzere.